Merhaba ben Enes. Bugün Ninebot markasının D38E model elektrikli scooter'ını inceleyeceğiz. Modelin öne çıkan özellikleri 10 inçlik şişme tekerlekleri, 350 wattlık motor gücü ve 38 kilometrelik bir menzile sahip olması. Tasarım çizgiler olarak da dışarıdan bakıldığı zaman oldukça şık duran bir scooter. Bu serinin 18, 28 ve 38 olarak 3 farklı versiyonu mevcut. Model numarası arttıkça motor gücü ve menzil kapasitesi artıyor. Bugün inceleyeceğimiz en üst seviyedeki model. Ek bir not olarak bugün inceleyeceğimiz bu model 2022 Mart ayında tanıtılmış. Ninebot markasını bilmeyenler için 2012 yılında kuruldu ve 2015 yılında da kısa mesafeli taşımacılık ürünlerinde araştırma ve geliştirme, tasarım ve üretim yapan Segway'i satın aldı. Ve şu anda dünyadaki elektrikli scooter ve kısa mesafeli elektrikli taşımacılık konusunda en iyi üreticilerden diyebiliriz. Şimdi isterseniz D38E modelini artısıyla ve eksiğiyle incelemeye başlayalım. Ürün linki açıklamalar kısmında mevcut. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden lastik şişirme uzatma kablosu, kurulum için vidalar ve aylayan anahtarı, kullanım kılavuzu, şarj aleti ve uzatma kablosu geliyor. Kurulumunu ben tek başıma yaptım. Gidonun yerine oturtuyorsunuz. Önde ve arkada ikişer adet vidayı sıkıyorsunuz ve kurulum bu kadar basit. Direksiyonuna biraz daha yakından baktığımız zaman yan kısımlarda kauçuk elcikler bulunuyor. Elimiz kaymıyor. Burada bir zil konumlandırılmış. Buradaki ekrandan scooter'ın modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine süratimizi de buradaki ekran üzerinden görebiliyoruz. Bir kere bastığımız zaman ön ışık aktive oluyor. İki kere bastığımız zaman spor modu, eco mod, normal mod arasında geçiş yapıyoruz. Yine bu ekranda Bluetooth üzerinden bir bağlantı yaptığımız zaman bu ekranda gözüküyor. Yine motorla alakalı bir uyarı olduğu zaman da ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Ekranın parlaklığı da güneş altında da gayet net bir şekilde okunabiliyor. Yine burada gaz kolunu görüyorsunuz. Şurada da tırtık kısmı konumlandırılmış. Elimiz gaz pedalına daha sıkı bir şekilde oturuyor. Burada tek olarak sol tarafta bir fren bulunuyor ancak bu fren kombine bir şekilde hem ön hem de arka freni çalıştırıyor. Şöyle şu kısımdan scooter'ı şarj ediyoruz. Burada kapaklı bir yer konumlandırılmış. Yan kısımda metal bir ayaklık bulunuyor. Ayaklığı bu şekilde katlayarak scooter'ın ayakta kalmasını sağlıyoruz. Scooter'da motor kısmı ön tekerleğin içerisinde 350 wattlık fırçasız bir motor bulunuyor. Yine bataryası tam olarak bu bölümün altında. Önden çekişli bir scooter. Arkada kampana bir fren. Ön tarafta ise EABS fren sistemi bulunuyor. Bu sayede ön tekerlek kilitlenmiyor ani olarak frene bastığınız zaman. Yine tam olarak şu bölümde ve bu bölümde E-Mark reflektörler kullanılmış. Gece ışık vurduğu zaman rahat bir şekilde fark edilebiliyor scooter. Arka ışık sürekli bir şekilde yanıyor scooter çalışırken. Frene bastığınız zaman da hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Yine arkadaki çamurluk da buraya sabitlenmiş ve sarsıntılardan etkilenmiyor. Çamurlukta metal bir malzeme kullanılmış. Yine böyle kırmızı bir tasarım çizgisi korunmuş ve dışarıdan bakıldığı zaman da oldukça şık bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Scooter'ın tasarımına baktığımız zaman şu kısım boş olduğu için dışarıda scooter'ı kitlemek için de gayet kullanışlı bir yer. Scooter'ın yerden yüksekliğini, ayak koyduğunuz yerin yüksekliğini ve gidon boyunun yüksekliğini şu an ekranda görüyorsunuz. Yine bu üstte ayağınızın kaymaması için bir materyal kullanılmış. Öndeki fener 2.1 wattlık bir aydınlatma sunuyor. Gece rahat bir şekilde önünüzü görebilmenizi sağlıyor. Scooter'ı katlayabilmek için şu kısımdaki open yazan yazıyı çekiyoruz. Buraya bastırarak bu kısım açılıyor. Tekrar bir daha bastırdıktan sonra şu kısım da boşalıyor ve bu kısım böyle aşağı iniyor. Yine tam olarak şu zil bölümü, yani şu bölümü buraya taktırarak scooter'ı katlıyorsunuz ve bu şekilde rahatça taşıyabiliyorsunuz. Yine arabanın bagajına da koyabiliyorsunuz. Teknik özelliklerine baktığımız zaman 350 wattlık fırçalanmamış bir motorla birlikte geliyor. Batarya olarak 367 watt saatlik 1020 miliamperlik bir bataryası mevcut. 6,5 saatte tam şarjına ulaşıyor bu batarya. Fabrika verilerinde 38 kilometrelik bir menzili olduğu belirtilmiş. Bu test 75 kilo bir kişi için düz asfaltta ve 16 kilometre bölü saatte sabit hızla yapılmış. Yani burada scooter'ı kullanırken kilometre etkileyen çok fazla faktör bulunuyor. Sürücünün kilosu, yolun eğim durumu, scooter'ın hangi modda kullanıldığı yapacağınız menzili etkiliyor. Ben bataryayı %100 doldurduktan sonra ilk gün hem spor modda hem normal modda hem de enerji tasarrufu modunda hem rampalı bir yolda hem de düz bir yolda karışık bir sürüş gerçekleştirdim ve şarjım %17'ye geldiği zaman toplam yaptığım kilometre 18.7 kilometreyi gösteriyordu. Bu arada ilk olarak kutudan çıkardığım zaman hava basınçlarını kontrol etmemiştim. İlk menzil testimde hava basıncı 22 pi
PCI'de kalmış. İkincisinde ise kullanım kılavuzunda belirtilen 40 PCI'ye yükselttim basınçları. Bataryayı tekrar %100 konuma getirdikten sonra güne %100 şarj ile başladım ve hafif rampanın olduğu markete gidip geldim. Şarjım %89'a düştü. Sonra spor salonuna gittim. 4.8 kilometre mesafe kat ettim. Şarjım %89'dan %75'e düştü. Dönüşte ise 5 kilometre yaptım eve kadar ve şarjım %75'ten %54'e düştü. Öğleden sonra ise kargoya gittim ve geldim. Toplam 7.3 kilometrede şarjım %54'ten %18'e düşmüştü. Şarj seviyesi %20'nin altına geldiği zaman göstergede kırmızı işareti yanıyor. Şarjım %18'e düştükten sonra da ekonomik modu aldım ve şarjım %10 kalana kadar 3.2 kilometre daha yaptım. Yani burada toplamda ilk şarj ile 18.7 kilometre, ikinci defada ise tek şarj ile 22.8 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdim. Suya karşı dayanıklık seviyesi açısından IPX5 mevcut. Yani su sıçramasına karşı veya hafif su birikintilerinden rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Skuturu açtıktan sonra iki düğmeye basarak modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Ekonomik mod, D normal mod, S ise spor mod olarak geçiyor. Ekonomik modda sıfırdan 15 km bölü saate hıza kadar çıkabiliyorsunuz. Şu an ekonomik moddayım. Normal modda 25 son sürat hızı. Süper modda yani spor modunda da yine 25 maksimum hız. Yani orta modla süper mod arasındaki fark, süper modda daha hızlı bir şekilde güç veriyor motor ve daha hızlı bir şekilde süratleniyorsunuz. Yani daha atik oluyor skuter. Son süratler aynı olduğu için normal modda kullanmak daha iyi oluyor pil tasarrufu açısından da. Yani pil tüketimi spor modda epey miktarda artıyor. Şimdi isterseniz böyle düz bir alanda 0.25'lerini test edelim. Normal modla spor mod arasındaki farkı daha net bir şekilde görelim. Şu an normal moddayım. Altta saniye sayacak. Ben 25'e geldik mi 25 diyeceğim. Başlayalım. Geldik. Spor modda gaza hafif dokunduğum zaman direkt skuter fırlıyor. Yine sıfırdan başlıyorum. Geldik. Evet, şu an tekrar normal modu aldım. Bu tarz düz yollarda çok rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. Amatör olduğu zaman ekstra bu tarz yollarda bir tık daha konforlu oluyor. Ancak şu anda bir konforsuzluk hissiyatı mevcut değil. Tekerlekler 10 inç ve şişme olduğu için gayet konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Ben 8,5 inç lastikli skuterı uzun süre boyunca kullandım. Şu an 10 inçe geçtiğim zaman yani farkı net bir şekilde hissedebildim. Skuter'a olan hakimiyet direkt artıyor. Konfor ve sürüş güvenliği de bir üst seviyeye çıkıyor. 1,5 inç büyümesi skuterın süratlenmesine de katkı sağlıyor. Denge konusunda da daha kolay bir şekilde dengeyi sağlıyor skuter. Tabi burada bu skuterda bir süspansiyon sistemi olmadığı için yollar çok bozuksa şişme tekerlek bu bozukluğu bir yere kadar engelliyor. Ama 10 inçlik şişme tekerlekler düz olmayan yüzeylerde de gelen titreşimleri emme konusunda iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Bu skuterda fırçasız bir motor kullanılmış. Yani herhangi bir sürtünme yok. Manyetik olarak çalışıyor ve herhangi bir bakıma ihtiyaç duymuyor. Firma tarafından verilen verilerde 3000 saatlik bir motor ömrü olduğu belirtilmiş. Ortalama günlük 1 saat kullanımda yaklaşık olarak 8 yıl gibi bir motor ömrü olduğu söylenebilir. Skuterın performansı da batarya bitmeye yakın yavaşlamıyor. Yani bataryanız %20'ye gelse bile spor moddayken yine çekiş kuvvetini sağlayabiliyor skuter. Hatta şöyle kaykay parkında bir yokuş testi daha yapalım. Burası da rampa. Bir de buradaki rampayı çıkalım. Yalnız özellikle ıslak zeminlerde spor moddaysanız gaza basmamanızı öneririm. Çok ciddi patinaj yapabiliyor. Evet, deminki indiğimiz rampadan bir de çıkmayı deneyelim şöyle. Evet, gerçekten çok dik bir rampayı da çıkabildi ve beni şaşırttı. Şu gördüğünüz kısmı da çıkabildik. Şöyle önümde yaklaşık olarak 1 kilometrelik bir yokuş mevcut. Spor modu aldım ve bir yokuş testi yapalım. Bu arada %20'lik bir eğimi çıkabiliyor. %100'lük eğim 90 derece açı olduğu düşünüldüğünde %20'lik eğim de 18 derecelik bir açıyı çıkabildiğini gösteriyor skuterın. Şu an hızımız 22. Skuter önden çekişli olduğu için ağırlığınızı bir miktar daha öne vermeniz çekişi arttıracaktır. Şu an hızımız 16-15. Burada hafiften çapraz çıkmanın da faydası olabilir. Şöyle hafiften bir çapraza geçtim. Evet, zorlansak da bir miktar rampanın
sonuna çıkabildi skuter. Şöyle görebildiğiniz gibi aşağı doğru epey uzun bir rampa. Tam olarak şu ikinci direğin o kısmında Xiaomi'nin Pro 2 modeli oraya kadar çıkabilmişti. Rampa performansı açısından herhangi bir yetersizlik hissiyatım olmadı. Ben 80 kiloyum. Özellikle üst geçit tarzı yerlerden de yani skuterdan inmeme gerek kalmadan yokuşları çıkabildim. Tabii ki yokuşlar çok fazla dikse eğer çok da fazla motorları zorlamamakta fayda var. Çünkü bu tarz elektrikli taşıtlarda en fazla bataryayı eksilten kısım sürekli yokuş çıkmak. Yani bu cihazlar daha çok düz alanlar için tasarlanmış. Hafif rampaları da yine rahat bir şekilde çıkabiliyor. Yani ben 80 kiloyum ve şu an itibariyle yokuş performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Scooter'ın uygulama kısmına geldiğimiz zaman Segway Ninebot uygulamasına girdiğimiz zaman böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şuradaki Bluetooth simgesine basıyorsunuz ve Scooter'a bağlanıyor ve buradaki bilgiler güncelleniyor. Şu an burada 27.4 kilometrelik bir kalan menzil gözüküyor. Batarya durumumuz %76 ve toplamda da 47.8 kilometrelik bir yol yapmışız. Alt kısımdan yürüyüş modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yine burada enerji verimliliği kısmını yani rejeneratif frenlemeden kazanacağımız enerjinin miktarını da arttırabiliyorsunuz. Bunu ne kadar güçlü moda alırsanız scooter'ın kendi akışındaki gidiş hızı yavaşlıyor. Yani bir nevi motor freni devreye girerek daha fazla batarya kazanımı sağlıyorsunuz. Buradan bir yazılım güncellemesi geldiği zaman onu yapabiliyorsunuz. Sol üstteki 302 kısmına bastığımız zaman da buradan ayarlar kısmını görüyorsunuz. Yine burada aynı ayar kısımları buraya da konumlandırılmış. Burada daha önceki yaptığımız seyahatleri kayıt altına alabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş bu scooter açısından. Burada örneğin 2.96 kilometrelik bir seyahatimi kaydetmiştim. Burada görebildiğiniz gibi harita üzerinde yaptığınız rotayı direkt kayıt altına alabiliyorsunuz. Buradaki play düğmesine bastığınız zaman da yaptığınız rota şeklinde burada simülasyon oynuyor. Yine burada bir scooter'ı kitleme düğmesi de bulunuyor. Buraya bastığımız zaman scooter'ın tekerlekleri kilitleniyor. Ancak bu kilitlenme tamamıyla kilitlenme değil. Örneğin bu şekilde şu an oynatmaya çalıştığım zaman görebildiğiniz gibi uyarı veriyor scooter ve çok zor hareket ediyor. Yani bu şekilde binip gidemez birisi ancak alıp tabii ki kaldırıp götürebilir. Yani buna çok güvenmemekte de fayda var. Yani fiziki bir kilit kullanmakta yararlı olabilir. Yine orta kısımdan haberlerle alakalı bir kısım bulunuyor. Bu en sağ kısma bastığınız zaman da burada kendi profilinizi görüyorsunuz. Burada belli bir puanlama sistemi de ve madalya sistemi de konumlandırılmış. Görebildiğiniz gibi burada yaptığınız rotaya göre ve yaptığınız durumlara göre madalya veriyor size uygulama. Uygulamanın Türkçe dil desteği mevcut değil ancak genel olarak scooter'ı kontrol edebildiğimiz başarılı bir uygulaması var denebilir. Ninebot ve Segway ürünleri genel olarak performans ve kalite açısından belli bir kalitenin üzerinde ürünler. Eskiden Ninebot daha pahalı olarak Türkiye'de satılıyordu. Şimdi ise rekabetçi ve ulaşılabilir bir fiyatla geliyor. Yurt dışı fiyatı scooter'ın 509 euro. Bu tarz scooter'ların çoğunda hızlı şarj bulunmuyor. Keşke bu scooter'da da hızlı şarj desteği olsaydı gün içerisinde daha hızlı bir şekilde bataryasını doldurma imkanı olabilirdi. Onun haricinde genel olarak katlanıp aracın arkasına konabilmesiyle birlikte yine 10 inçlik şişme tekerlekleriyle ulaşım ihtiyacınızı daha keyifli bir hale dönüştürüyor scooter. Scooter tasarım olarak da özgün çizgileriyle birlikte minimalist ve şık durduğunu da söyleyebilirim. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.